Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün gerçekten süper ve merak edilen bir konuyla karşınızdayım. Bugün merkezi olmayan borsalar ya da merkezi olmayan takas platformları diyebiliriz. Bunlara bir giriş yapacağız arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda hatta çok kısa zaman içerisinde bunların devamında getireceğiz. Bu videomuzda neyden bahsedeceğiz? PancakeSwap'tan bahsedeceğiz arkadaşlar. Hocam neden Uniswap'tan başlamadın sorusunun hemen cevabını vereyim arkadaşlar. PancakeSwap Uniswap'a göre biraz daha kolay, anlaşılabilir ve fee ücretleri düşük olduğu için yeni başlayanlar için öğrenmesi açısından daha kolay bir yer arkadaşlar. Çünkü ilerleyen zamanlarda Uniswap'tan da bahsedeceğiz. İnanılmaz fee'leri var. Hatta videonun sonunda da biraz bahsetmeyi düşünüyorum. O açıdan hem Binance'a alışkınsınız. Binance'ın Smart Chain, Binance Smart Chain altyapısını kullanıyor PancakeSwap. Bu açıdan daha kolay olacağını düşündüm. Videoyu arkadaşlar videoya konsantre olup sonuna kadar izlemenizi rica edeceğim. Sizden çok özel bir istirhamım olacak bu arada. Bu sefer beğeni ve yorumu zaten atacağınızı biliyorum ama onun dışında bir istirhamım olacak. Arkadaşlar bu tür platformları kullanamıyorsanız, şimdi ben bu videoyu en basit haliyle anlatacağım size ama kullanamıyorsanız kullanmayın arkadaşlar. Bunu sakın yanlış anlamayın. Çünkü paranızı kaybedebilirsiniz. Sonra hocam işte zordu yapamadım demeyin. Aslında hiç zor değil. Zor olmadığını da anlatacağız ama bazıları tamamen ezber odaklı gidiyor. Ezber odaklı gittiği için de hiçbir şey anlamamaya çalışıyor ve anlamıyor. Anlamayan yapmasın arkadaşlar. Bunu herkesin yapmasına gerek yok. O yüzden sonuna kadar izleyin diyorum. İlk önce merkezi olmayan bir platformu kullanmak için arkadaşlar bir adet cüzdana ihtiyacınız var. Bunların en çok kullanılan da MetaMask arkadaşlar, tamam mı? MetaMask yazdığınızda Google'a, bakın burada farklı bir siteye girmeyin. Bakın burada başlıyor iş. Metamask.io diye bir şey gelecek arkadaşlar. Bakın burada Dovland seçeneği var arkadaşlar. Dovland seçeneğine geldiğinizde bakın Chrome için tarayıcı üzerinden birazdan göstereceğim. Yine Android iOS cihazlar için ve Android cihazlar için MetaMask'ı indirebilirsiniz arkadaşlar. Bakın yine Firefox, Brave ve Edge'de de bunu kullanabiliyormuşsunuz. Ben Chrome üzerinden anlatacağım çünkü herkesin kullandığı Chrome arkadaşlar. Şimdi bende kurulu. Hocam buraya girdik. Chrome'a bunu indirdik. Bakın Chrome için şuraya bastığınızda inecek. Buraya kurulacak arkadaşlar. Hemen eklentiler bölümüne kurulacak. Size şifre isteyecek arkadaşlar. Unutmayacağınız bir şifre yapıyorsunuz. Şifreyi tekrarlamanızı isteyecek. Onu yazıyorsunuz. Sonrasında devam ettiğinizde size 12 haneli, burası çok önemli, 12 haneli bir kurtarma kelimesi verecek arkadaşlar. Şifreyi unutmanız halinde, bakın şifreyi unutmanız halinde bu 12 kelime ile birlikte yine MetaMask adresinizi kurtarabileceksiniz. Hocam ben bu 12 kelimeyi kaybedersem ne olur derseniz gider arkadaşlar. Kaybetmeyeceksiniz o 12 kelimeyi, onu söyleyeyim. Bu arada yine telefonu kapatmayı unutmuşuz sesini. Şimdi MetaMask'ı indirdik. Hocam MetaMask'ı indirdik. PancakeSwap'ı nasıl kullanacağız kısmına geleceğiz. Bir kere MetaMask herkesin kullanmayı öğrenmesi gereken bir yer arkadaşlar. Eğer bu piyasadaysanız, kendinizi geliştirmek istiyorsanız, artık DeFi projeleri, bunun yanında işte bu merkezi olmayan borsalar çıktı. Artık buradan çıkan kripto paralar normalde siz borsada görmeden zaten değerleniyor arkadaşlar. Çok fazla para yapıyor. O yüzden MetaMask ve merkezi olmayan borsaları öğrenmek durumundasınız arkadaşlar. MetaMask'la başladık. Şimdi şeye geçmeden PancakeSwap'a geçmeden önce PancakeSwap şu an merkezi olmayan takas platformları arasında 7. sırada arkadaşlar. Henüz 2020'nin Eylül ayında kurulmuş bir borsa arkadaşlar. Ne dedik arkadaşlar? Binance Smart Chain. Binance'ın Smart Chain altyapısını kullanıyor. Bu yüzden Binance da zaten sıklıkla PancakeSwap'a destek veriyor. Bir de bunun token'ı var arkadaşlar. Buna da ne diyoruz? PancakeSwap Cake diye geçen bir token. Bugün tarihinin en yüksek zirvesini gördü arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Bakın 6 saat önce 1.19'da tarihinin zirvesini gördü. Bu platform kullanılması arttık sıra
ne olacak arkadaşlar? Cake fiyatları da otomatik olarak artacaktır. Bunun da bahsedeyim. Bence cake de arkadaşlar yatırım yapılabilir. Gayet bu fiyatlardan yatırım yapılabilir. Bir kripto para olarak karşımıza çıkmakta. Video biraz uzayacak biliyorum ama her şeyi sakin sakin anlatmaya çalışacağım arkadaşlar şimdi. Şimdi arkadaşlar geldik. Şurayı şey yapalım. Hatta şurayı kapatalım. Buradan gidelim. MetaMask'ı indirdik. Size de buraya MetaMask geldi arkadaşlar. Bakın MetaMask'a tıkladığınızda böyle bir şey açılacak. Siz buradan gelin arkadaşlar. Şöyle yapın bakın. Expand View yazan yere tıklayın. Bu şekilde açılır. Şimdi sizde şöyle olacak arkadaşlar ve Binance Smart Chain diye bir şeyi göremeyeceksiniz. Şimdi ilk önce PancakeSwap'ı kullanmak için ne demiştik? Binance Smart Chain altyapısını kullanıyor demiştik. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Buraya MetaMask'a Binance Smart Chain'i eklememiz gerekiyor. Şimdi bundan başlayalım. Nasıl ekleyeceğiz? Bu linki aşağıda bırakacağım arkadaşlar. Bakın buranın linkini aşağıda bırakacağım. Şunu hemen alalım şuraya. Geldik arkadaşlar burada bakın. Özel RPC yazan yere tıklıyoruz. Bakın geldik. Network name. Bunu kopyalıyorsunuz arkadaşlar bakın. Binance Smart Chain elinizde de yazabilirsiniz. Bu önemli değil. Sonra geldik. New URL yazan yere. Bakın New URL yazan yere. Yine bunu kopyalıyoruz arkadaşlar. Ekliyoruz. Bakın ben eklediğim için eklendi diyor. Sizde olacak. Sıkıntı yok. Göstermek açısından yapıyorum. Yine burada 56 yazıyoruz arkadaşlar buraya. Bakın 56 yazıyoruz. Bunlar opsiyonel. Bunları eklemek zorunda değilsiniz. Kaydet dediğinizde artık sizin de buraya arkadaşlar bakın böyle Binance Smart Chain diye ya da Smart Chain yazarsanız Smart Chain diye bir yer gelecek. Sonradan bakın MetaMask'ın içerisindeyiz. Main Ethereum ağından Binance Smart Chain ağına tıkladık. Şuradan tıkladık arkadaşlar. Burada arkadaşlar bizim varlıklarımızı gösteriyor. Şimdi burası da çok önemli. Dikkat ederseniz burada karıştırmamanız gereken çok önemli bir nokta var. Nasıl? Bakın nasıl? Şuraya gelelim. Ethereum ağındaki şeyler Ethereum'la çalışıyorsa arkadaşlar, bütün fiilleri her şeyi Ethereum'la alıyorsa, işte takas işlemlerini Ethereum'la yapıyorsanız Binance Smart Chain ağındaki her şey de BNB ile çalışıyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. BNB ile çalışıyor. Dolayısıyla biz ilk girdiğimizde bakın ilk girdiğimizde bunların hiçbirini görmüyoruz ama şurada 0 BNB diye görüyoruz. Siz girdiğinizde 0 BNB olarak göreceksiniz. O halde ilk önce buraya ne göndermemiz gerekiyor arkadaşlar MetaMask'a? Yine BNB göndermemiz gerekiyor. Çünkü ne demiştik? PancakeSwap da Binance Smart Chain altyapısıyla çalışıyor ve birazdan PancakeSwap'ı buradaki MetaMask cüzdanımızdaki Binance Smart Chain'e bağlayacağız. Merak etmeyin, kolay işlem arkadaşlar. Şu an kafanızı sadece MetaMask'a verin. Şu an MetaMask'tan devam ediyoruz. Ne yaptık? Kurduk arkadaşlar. Aşağıdaki linkten geldik. Bakın şuradan özel RPC'ye tıklayıp bu verdiğim linkteki bakın şuraya. Muhtemelen bu ağı kullanmak istiyorsunuzun altındaki bilgileri doldurduk. Binance Smart Chain'i kurduk. Şimdi buraya BNB yollamamız gerekiyor. Hocam buraya niye BNB yollamamız gerekiyor derseniz, eğer bir takas işlemi yapmak istiyorsanız arkadaşlar ne yapmanız gerekiyor? BNB'yi kullanmanız gerekiyor. Şimdi hemen onu da göstereceğim. BNB'yi nasıl göndereceğiz? Bakın arkadaşlar burada buy kısmına basarsanız burada direkt Ethereum yatırmaya diye bir şey çıkacak. Kesinlikle kafanız karışmasın arkadaşlar. Bakın burada hesabı incele dedik. Bu adresi aldık, kopyaladık arkadaşlar. Geldik. Bakın dikkat edin, bir daha ne yaptım? Buraya BNB yatırmak için sizde 00 gösteriyor. Buy'a geldim, bastım. Direkt Ethereum yatırma diyor. Bu BNB yatırma, merak etmeyin. Geldim bunu kopyaladım. Sonra Binance'da ne yaptım? Para çekmeye girdim arkadaşlar. Withdraw'a girdim. Bu adresi ne yapıyoruz arkadaşlar? Buraya yapıştırıyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken, bakın zaten Binance Smart Chain diye yazıyor arkadaşlar. Web 20'yi kullanmamız gerekiyor. Sizin için de yapacağım. I understand diyeceğiz arkadaşlar. Bakın maksimumunu bakalım, az önce bizde ne kadar vardı? 2.47 vardı. Videonun sonuna kadar geleceğini düşünüyorum. Hatta çok hızlı geliyor arkadaşlar. Şimdi çekelim. Kodlara bakalım arkadaşlar.
Evet, ilk kodumuz geldi. Aslında bunu kapatmamamız iyi olmuş. Siz de sesi duydunuz hem. Yine buraya da e-mail'e gelen hemen kodumuzu yazıyoruz. Bakıyoruz. Evet arkadaşlar bakın çektik. Bu sırada telefonumu da sessize alayım. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? 0.78 BNB'mizi MetaMask'da Binance Smart Chain'e gönderdik arkadaşlar. Burası birazdan ne olacak? BNB sayımız artacak. Şimdi gelelim PancakeSwap'a. Yine Google arkadaşlar PancakeSwap yazarsanız bakın şunu yazarsanız bunun adresini de bırakırım aşağı arkadaşlar. PancakeSwap.finance diye bir yere gireceksiniz arkadaşlar. Burada ne yapacağız? Az önce MetaMask'ı niye kurduk arkadaşlar? Cüzdanımızı bağlamak için kurduk. Burada ilk olarak şuna dikkat edin arkadaşlar. Connect yapmadan önce ilk girdiğinizde MetaMask'a bu Ethereum ağına gireceği için şuna dikkat edin. Binance Smart Chain'i seçip sonradan buradan gelip bağlantı kurmanız gerekiyor. Geldik arkadaşlar bakın. Connect yazdık. MetaMask'a bastık. Bak ben önce bağlandığım için otomatik bağlandı. Sizde burada bir onay çıkacak. Direkt olarak bağlanmış olacak. Şimdi artık ne yapabiliriz arkadaşlar? MetaMask'taki BNB'lerimizi burada ne yapabiliriz? Başka bir kripto parayla takas edebiliriz. İlk başta bunu anlatalım. Onun için ne yapmamız gerekiyor? Bakın burada trade kısmı var. Exchange yazıyor. Bildiğiniz borsa arkadaşlar. Borsa kısmına girdik. Bakın 2.47 ne vardı arkadaşlar? 2.47 diğeri daha gelmemiş. 2.47 BNB'miz otomatik olarak çıktı. Şimdi burada hangi token'a çevirmek istiyorsanız bakın bakalım burada hangi token'lar varmış. Bakın işte ADA varmış. Alfa, ANKR, Roma, Atletico Madrid, Atom, Bake diye devam ediyor arkadaşlar. Bakın böyle devam eden bir sürü token'a ne yapabiliyorsunuz arkadaşlar? Takas işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bakın bu arada 3.25 oldu. Geldi arkadaşlar MetaMask'a da. Görüyor musunuz? Şu an az önce yolladığım şey yaklaşık 2 dakika içerisinde geldi. O yüzden şu withdrawal ekranını da kaldıralım. Şimdi arkadaşlar PancakeSwap'ta bakın PancakeSwap'ta burada gördüğünüz tokenları bakın burada benim varmış mesela Helmut almışım, BSCX almışım, Ditto diye bir şey almışım. Şimdi bunları almanın yanında PancakeSwap'ın siz de anlayacağınız gibi ana mekanizması Cake üzerine kurulu. Yani Jake diye yazılan kripto para üzerine kurulu. İlk başta da ne demiştik arkadaşlar? Cake PancakeSwap'ın kullanılmasıyla birlikte fiyatı ilerleyen zamanlarda daha fazla artabileceğini düşündüğümü söylemiştim. Yani PancakeSwap burada 7.likten daha üste çıkıp bu hacimler arttık sıra ne olacak arkadaşlar? Burası da Cake'de artacaktır. Şimdi o yüzden ben buradan sizin için Cake alacağım arkadaşlar. Niye Cake alacağımı da birazdan anlatacağım. Bakın. Bakın burada maksimum dersem arkadaşlar kaç tane Cake alabileceğimi bana 119 tane gösteriyor. Ben sizin için ekranda bir BNB'lik alayım arkadaşlar. Bir BNB karşılığında ne alıyorum? 36 tane Cake alıyorum. Bakın swap'a basıyorum arkadaşlar. Şöyle de göstereyim bakın. Şu an hiç cake'im yok. Bakın arkadaşlar 0 cake yazıyor. Swap'a basıyorum. Confirm swap'a basıyorum. Bakın. Dönüşmesini bekliyorum. Bakın bana burada bir onay çıkarttı. Bakın çok dikkat edin. 0.003335 BNB gibi çok düşük bir fee ücreti alıyor arkadaşlar. Buraya bence çok dikkat etmelisiniz. Bakın hemen de geldi arkadaşlar cake'im. İlerleyen zamanlarda anlatacağımız Uniswap'ta ödeyeceğiniz fee'ler inanılmaz derecede yüksek. Şimdi ben bunu şöyle yorumluyorum. Böyle araya da konu karıştırıyorum ki arkadaşlar kafanız karışmasın oturarak gitsin diye. Bakın Uniswap gibi Ethereum altyapısında transferleri gerçekleştiren merkezi olmayan borsalarda ilerleyen zamanlarda kullanılabilitesinin ben olmadığını düşünüyorum. Burada inanılmaz bir fee ücreti var. İnanılmaz yüksek arkadaşlar. 30 dolarlar 40 dolarlar küçücük işlemlerde havalarda uçuşuyor.
Belki Ethereum 2.0 sürecinin tamamlanması biraz bu ağı yavaş, yani bu ağı hızlandırsa da yine de ben tam anlamıyla bu Binance Smart Chain gibi hızlı olacağını düşünmüyorum. O yüzden Binance Smart Chain'in hem düşük fee ücretleri hem hız bakımından arkadaşlar hızlı olması nedeniyle ilerleyen zamanlarda Binance Smart Chain altyapısını kullanan merkezi olmayan takas platformlarının bir adım daha öne geçeceği düşüncesindeyim. Zaten baktığınızda da ilk ondaki işte merkezi olmayan şeylere bakarsanız hemen hemen Pancake işte en fazla hacmi artan ikinci borsa olarak gözümüzün önüne hemen geliyor. Şimdi arkadaşlar biz ne yaptık? Bakın BNB'miz azaldı. Çünkü ne yaptık? Cake'e çevirdik. Hocam ben girdiğimde burada Cake diye bir şey görmeyeceğim. BNB göreceğim. Peki bunu buraya nasıl ekleyeceğim diye sorarsanız arkadaşlar onda da bir şey yok. Bakın MetaMask'a geliyorsunuz. Jeton ekle diyorsunuz. Şurayı kullanın arkadaşlar. Özel jeton deyin. Sonra gidin CoinMarketCap'tan bakın. Şuna Cake yazın arkadaşlar. Bakın. Size burada bir tane bakın adres verecek. Burayı kopyalayın. Geldik MetaMask'a. Otomatik tıkladık. Size tıkladığınızda direkt jeton çoktan eklenmiş dedi bende. Burada Cake diye yazacak. Sonraki deyip eklediğinizde otomatikman ne olacak arkadaşlar? Burada Cake çıkacak. Sizin cake'leriniz de gözükecek. Bu işlemi diyelim ki önce swap buradan yaptınız. Sonradan bile yapsanız arkadaşlar bir yere kaybolmaz. Merak etmeyin. Bu jeton olarak Cake eklediğiniz an buraya düşer. Yine aynı şekilde aldığınız işte mesela burada ne almışız arkadaşlar? Helmet diye bir şey almışız mesela. Yine bunun da kontrat adresi burada var. Geldiniz burada jeton ekleye bastınız. Özel jeton dediniz. Bu kontrat adresini buraya yazdığınız an jetonun sembolü çıkar. Anında ekleyebilirsiniz. Burası çok kolay. Şimdi hocam biz PancakeSwap'a girdik. Cake aldık. İşte MetaMask'a BNB'mizi yükledik. BNB karşılığında Cake aldık. Şimdi ne yapacağız? Bunu nasıl kullanacağız? Bunun bize faydası ne? Birincisi bu cake'i zaten ben şeyde de alırım diye düşünebilirsiniz değil mi? Hani ben bu cake'i nerede de alabilirdim? Binance'da da alabilirdim. Binance borsasında da vardı. Niye aldım? Şimdi burada şöyle bir avantaj var arkadaşlar. Burada bunu stake edebiliyorsunuz. Farm yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Sonra havuzlara, pool dediğimiz havuzlara koyabiliyorsunuz. Şimdi bu kısma geçelim. Geldik arkadaşlar. Bakın ilk olarak farms kısmına tıkladık. Sonra anlatayım bunu arkadaşlar. Pools kısmını anlatayım ilk önce. Pools kısmına tıkladık. Pools kısmındaki arkadaşlar PancakeSwap'ta tamamı az önce aldığımız Cake üzerine çalışıyor arkadaşlar. Tamamı ne üzerine çalışıyormuş? Cake. Bakın pool kısmı tamamen Cake üzerine çalışıyor. Yani bakın Cake stake ederek Cake kazanabilirsiniz. Cake stake ederek ref kazanabilirsiniz. Cake stake ederek bunu kazanabilirsiniz. Cake stake ederek bunu kazanabilirsiniz. Buradakilerin tamamını ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Stake edebilirsiniz. Hocam bize o zaman bir tane örnek göster. Stake nasıl olur? Şimdi ilk önce şunu söyleyeyim. Bakın. Burada bunları stake ettiğinizde ne kadar para kazanacağınız yazıyor. Bakın arkadaşlar. Ortalama bunlar yıllık getirileri bunların. Dikkat edin. APY'ler yıllık olur her zaman arkadaşlar. Bakın gelin ben sizin için şu BSCX'ten ne yapayım arkadaşlar? Stake edeyim. Approve yapacağız arkadaşlar. Bakın yine MetaMask'ta çok küçük 0.05 dolar bir ücret alacak. Onaylayacağız arkadaşlar. Şöyle sayfayı yenileyelim hızlı olması açısından. Şimdi bunun onaylanmasını bekliyoruz arkadaşlar. Bakın onaylandı. Şimdi geldik buraya bakın. Artıya bastık. Bizim elimizde kaç tane cake var? 36. Mesela ben gelin bunun 16 tanesini buraya ne yapayım arkadaşlar? Stake edeyim. Yine bakın çok çok düşük bir fee ödeyeceğiz. Çok çok düşük bir fee. Bunu onaylayacağız. Bakın dikkat edin. 36 cake'im vardı. Birazdan o da azalacak. Şimdi olmasını bekleyeceğiz. Arkadaşlar böyle uzatarak anlatıyorum. İyice böyle kavrayın diye anlatıyorum. Şimdi çünkü Uniswap kısmına geçtiğinizde işin bu gerçekten biraz daha karmaşık hale gelecek. Evet arkadaşlar bakın 16 stake ettim. Burada da yenileyelim arkadaşlar. Bakın stake cake'im 20 tane kaldı. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bakın istersem unstake'e basıp
bütün cake'lerimi geri alabilirim arkadaşlar MetaMask cüzdanıma. Ya da burada arkadaşlar bakın benim yaptığım bir şey var. Burada harvest yani hasat denilen şeye basıp arkadaşlar yine çok düşük bir fee ödeyerek burada kazandığım tokenları ne yapabilirim? MetaMask cüzdanıma aktarabilirim arkadaşlar. Şimdilik bunu yapmayacağım. Şöyle geleceğiz arkadaşlar. Bakacağız dediğim gibi. Bakın neyi ekledik biz az önce? Buraya ekledik. Zaten gösteriyor. Unstake diye diyor. İstersem çıkartıp cake'lerimi istediğim zaman alırım. Bu kilitli bir şey değil arkadaşlar. Ya da burada işte burada biriktiği gibi. Biriktiği zaman işte bu token'dan bundan kazanacakmışım. Kaç tane stake etmişim arkadaşlar işte buna. 17 tane buna stake etmişim. Şimdi sizle birlikte 16 tane de buna stake ettim. Bunlardan kazanacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yüksek bir getirisi var. Hocam biz bu mesela BSCX'i kazandık. Bu hiçbir borsada listeli değil ki. Biz bundan nasıl? O zaman da ne yapacaksınız arkadaşlar? Yine takas kısmına gelip elinizdeki işte mesela bunu BSCX'i işte sallıyorum BNB'ye, Cake'e istediğinize hızlı bir şekilde ne yapacaksınız? Dönüştürebileceksiniz. Dönüştürdüğünüz her şeyi arkadaşlar MetaMask cüzdanınıza gelir arkadaşlar. Bu arada stake ettiğiniz şeyler de ne olur? Burada kalır. İstediğiniz zaman unstake yapıp çıkartabilirsiniz. Şimdi ana sayfaya geldiğimizde arkadaşlar bakın ana sayfaya geldiğimizde burada benim farm ve stakinglerden kazandığım cake miktarı da var. Şimdi o kısma geçelim. Burası biraz daha nispeten karmaşık oluyor olabilir. Ancak burası çok önemli arkadaşlar. Çünkü sürekli şöyle bir kavram kullanıyorsunuz. Likidite. Likidike diyordum ben. Bir arkadaş eleştirmiş. Böyle kelimelere takılmayın arkadaşlar. Ana fikri anlamaya çalışın. Böyle hep kelimelere takıldığınız için bir şey anlamıyorsunuz. Likidite diye bir şey var arkadaşlar. Bu ne demek? Şimdi ne yapıyoruz biz bu borsalar arkadaşlar? Yani fon sağlıyoruz arkadaşlar. En basit şekilde anlatmak istersem fon sağlıyoruz. Bunun karşılığında da arkadaşlar burada oluşan komisyonlardan alınan fee ücretlerinden borsa bize ne yapıyor arkadaşlar? Belirli bir miktarda pay veriyor. Bu payı da gösteriyor. Şimdi bu nasıl yapılır? İşte bu arkadaşlar Farms bölümüne girdiğimizde dikkat edin. Bakın burada ne yazıyor? Cake BNB, işte WSOTE BNB, Front BNB, işte BNB. Şimdi hocam peki bu kısımda yani Farms kısmında biz bunları nasıl stake edeceğiz? Az önce ne yaptık? Sadece cake stake ettik arkadaşlar. Şimdi burası biraz daha karışık. Arkadaşlar bir şeyi likidite etmek şu demektir. Herhangi bir çifte eşit miktarda borsaya para sağlamaktır bir nevi. Şimdi Cake BNB ne arkadaşlar? Hem Cake sağlayacaksınız hem BNB sağlayacaksınız. Şimdi Cake ile BNB'nin fiyatları eşit olmadığı için arkadaşlar USDT değerini düşünebilirsiniz. Sallıyorum. BNB 40 dolar. 3 tane BNB sağladınız. 120. Cake de 1 dolar. 120 tane de cake sağlayacaksınız arkadaşlar. Yani 120 dolar sağlayacaksınız. Sonradan gelip buraya stake edeceksin. Hocam peki ben bunu nasıl sağlarım? Şimdi buraya girince hiçbir şey yapamıyorum. İşte orada da arkadaşlar bakın. Şuraya tıklıyorsunuz. Bakın burada et likidike diye yazıyor. Likidike diyelim yine arkadaşlar. Alışkanlık. Buraya basıyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Burada ilk önce yapmadan önce şurada Farms kısmında neler var ona bakın. Cake BNB bakın. Cake BNB şu coinlerden olması lazım ve BNB olması lazım. Bakın Front BNB. Siz hangisine ne yapacaksınız? Likidite sağlayacaksınız. Bu önemli. Bakın burada da yine faiz oranları açık bir şekilde gösterilmiş. Ben yine Cake BNB üzerinden gideceğim arkadaşlar. Hocam senin elinde Cake vardı. BNB de var hemen yapsana. Böyle bir şey değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi trade kısmına geldik. Şuradan bastık arkadaşlar. Bakın et dedik. Geldik. Ne kadarım var bakalım hemen. Cake yazdım arkadaşlar. Bakın 20 cake'im var. Maksimum dedim. Maksimum dediğimde arkadaşlar zaten benim bu kadar cake'ime karşılık ne kadar BNB stake etmem gerektiğini bana açıkça gösteriyor. Buradan arkadaşlar kabul ettim bakın. Confirm dedim. Bakın yine bir onay isteyecek. Bu total arkadaşlar. Ücret şurada bu arada. Onayladım. Bakın isterseniz buradan da kontrol edebiliyorsunuz. Bakın şu an
Nerede arkadaşlar? Beklemede. Şimdi ben ne yaptım arkadaşlar? Ne yaptım arkadaşlar? 0 nokta bakın 563 BNB'yi ve 20.7 Cake'i aslında ayrı bir, kafanızı karıştırmak istemediğimden böyle çok detaya girmek istemiyorum. Ayrı bir çifte çevirdim. Ama bu çifti bozduğumda yine bana BNB'm ve Cake'im gelecek arkadaşlar. O yüzden yine nereye girdim arkadaşlar? Bakın Farms bölümüne girdim. Bakın gördünüz mü? 3.07 tane Cake BNB'm oldu artık. Buna da ne demişler arkadaşlar? Cake BNB LP demişler işte. Yine bakın arkadaşlar burayı maksimumu seçtim. Bakın confirm'e bastım. Yine benden bir onay isteyecek. Az önce bakın Cake BNB 14'tü arkadaşlar. Çünkü ben daha önce bu işlemi gerçekleşmiştim. Şimdi buraya 3 tane daha bakın 17 tane eklenmiş. Ne oldu arkadaşlar? Oldu. Şimdi arkadaşlar istersen bunu ne yaparım arkadaşlar? Hasat edebilirim. Bakın hasat edebilirim. Ya da bunu ne yapabilirim? Çıkartabilirim. Hasat etmek ne demek arkadaşlar? Hasat ettiğiniz zaman işte sizin o cake'iniz, bakın az önce yeni eklediğim için 0203 tane cake bana hemen MetaMask adresime yolladı. Yeni bir stake yaptığım için. Şimdi artık 17.33 üzerinden devam ediyorum. Buradaki faiz oranları arkadaşlar gerçekten güzel. Burada ilerleyen zamanlarda daha çok kripto para gelecektir. Bir de bunun bir avantajı daha var. Ondan da bahsetmem gerek. Şimdi sizin elinizde Cake var arkadaşlar. Bir de BNB var. Sizin Binance borsanız cüzdanınızda ya da kendi cüzdanınızda atıl bir şekilde duruyor arkadaşlar. Buraya gelip bunun ikisini buraya sağlayarak bakın %188 gibi ciddi bir yıllık kazancı elde edebiliyorsunuz. Yani paranız orada duracağına tamamen güvenilir PancakeSwap'ta duruyor. Ya da yine pools kısmına geldiğinizde arkadaşlar elinizde Cake var. Bakın sadece Cake olması yeterli. Buraya Cake'leri arkadaşlar stake ederek, stake dediğim arkadaşlar hiçbiri kilitli stake değil bunların. Anında paraya çevirebilirsiniz. Bunlara bu fonları sağlayarak ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Bakın hızlı bir şekilde bu kripto paralardan bakın Juventus ve PSG de kazanabiliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Hatta onların da oranları çok iyi. Bakın %210, %213 gibi. Ne yapabiliyorsunuz? Bu kripto paralardan kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunun devamında buralara girmek istemiyorum. Girdiğinizde bunları çözersiniz. Önemli yerler değil bunlar. Sizi ilgilen. İşte burası piyango mesela. Piyango alıyorsunuz. Almayın zaten. Gereksiz. Birkaç bölümü daha var ama bunlar sizi ilgilendiren yerler değil. Genel olarak merkezi olmayan bir borsanın PancakeSwap'tan başlayarak nasıl kullanılması gerektiğini anlattık arkadaşlar. Şimdi toparlayalım konuyu. Bakın buradan gelelim. Hocam ben PancakeSwap'tan çıkış yapacağım. Çıkış yapacağım. Ne olacak derseniz. Bakın MetaMask cüzdanımıza bakın. Gördüğünüz gibi bakın Cake'imiz hemen geldi. Geldik arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz. Bakın logo at tuşuna bastığımızda çıkıyoruz. Tekrar connect tuşuna bastığımızda arkadaşlar ne yapıyoruz? Giriyoruz. Bakın çıkış yaptık. Giriş yaptık. Gördüğünüz gibi hiçbir şeyimiz kaybolmadı. Her şeyimiz duruyor arkadaşlar. MetaMask cüzdanımız bağlı. İstediğimiz zaman unstake yapıp ne yaparız arkadaşlar? MetaMask'a parayı geçirebiliriz. MetaMask tarafında da ne yapıyoruz arkadaşlar? İşte burada sonrasında işte ne yapabiliyoruz? Gönderebiliyoruz mesela. Bakın bunları ilgili kripto paraları istediğimiz normal merkezi borsalara bile varsa ne yapabiliyoruz? Gönderebiliyoruz arkadaşlar. Bu kadar basit bir işlem. Umarım anlamışsınızdır. Video çok uzadı ama uzaması gerekiyordu. Tekrar hatırlatıyorum arkadaşlar. Merkezi olmayan borsalar günümüzde oldukça DeFi projeleri sonrası oldukça kullanışlı hale gelmeye başladı. Ve bunları hepimiz öğrenmek zorundayız. Ama işte bunu öğrenmemiz için bu videoyu sonuna kadar izlememiz gerekiyor. Sıkılmamamız gerekiyor. Eğer sıkılıyorsak arkadaşlar o zaman merkezi borsaları öğrenmeyeceğiz ve burada işlem yapmayacağız. Bu kadar basit. Eğer belli kazançlar elde etmek istiyorsanız ki kazançlar garanti değil bu arada. Belli kazançlar elde etmek istiyorsanız ya da işte burada çıkan yeni coinleri daha Binance'a gelip listelenmeden öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar bunu kullanmak
durumundasınız. Israrla söylüyorum. Kullanamıyorsanız kullanmayın arkadaşlar. Bakın ısrarla söylüyorum. Kullanamıyorsanız kullanmayın. Sonraki videolarda çok uzamadan arkadaşlar. Yani video uzamadan değil. Böyle zaman uzamadan neyi anlatacağız arkadaşlar? Buradaki size Uniswap'tan yine Brinch'ten işte SushiSwap gibi merkezi olmayan borsalarında nasıl kullanıldığını anlatmış olacağız. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğenmeyi arkadaşlar, yorum atmaya, kanala abone olmayı lütfen ve lütfen unutmayın. Bu videoların devamını istiyorsanız sizleri çok seviyorum. Görüşmek dileğiyle, kendinize çok iyi bakın.